Bali'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış adeta Bali'de felakete dönüştü. Özellikle Denpasar'da havalimanı yolu çok etkilendi. Meşhur Bali Mall Galeria'nın çevresi de ciddi anlamda etkilenmiş durumda. Bir başka çok etkilenen bölge Ubud bölgesi oldu. Burada da maalesef ciddi anlamda sel baskınları görülüyor. Denpasar ve Ubud bölgesine gelecekler veya burada olacak kişiler lütfen dikkat etsin. Herkese geçmiş olsun. Satu balap. Berhenti jalan, cukup jalan. Tekrardan Bali adasından selamlar, sevgiler. En son videoyu izlediyseniz Java adasının Malang şehrindeydim. Oradan da Surabaya'ya geçtim. Daha sonra da Bali'ye tekrar geri geldim. Son dönemde Bali'de sel felaketi, Endonezya genelinde Bali'de ayaklanmalar, bu konular hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Her zaman olduğu gibi samimi, gerçek bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Son dönemde Bali'de neler oluyor? Bu sel felaketinde neler yaşandı? Ve Endonezya turum nasıl geçti? Konular bunlar olacak. Hadi videoya başlıyoruz. Videonun başında kısa bir hatırlatma. Hiç olmadığı kadar sizin desteğinize ihtiyacım var. Son dönemde izlenmeler bayağı düştü. Beğeni, yorum ve hype yaparsanız çok sevinirim. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliyor. Evet, en son video Malang şehrindeydi ve oradan biz Surabaya'ya geçtik. Surabaya'ya geçtiğimizde tam da bu ayaklamaların olduğu dönemdeydi. Ve orada protestolar vardı. Hatta biz otelden çıkarken bize işte dikkatli olun, fazla otelin çevresinde gezin ama çok fazla gitmeyin gibi böyle uyarılar yapıldı. Çünkü tam ikinci gün sıcak gündü. Yani orada bayağı molotofla yaralanlar, yani böyle protestodan bahsediyorum. Ben Surabaya'da video çekmedim. Orada biz bir küçük adaya gittik ve Surabaya'yı gezdik. Büyük bir şehir, yani pek orada anlatabileceğim veya size aktarabileceğim bir şey yoktu. Evet, modern, güzel ama bunun hakkında da sizlere bazı şeyler anlatacağım. Biz oradan tekrar Bali'ye geri dönüş yaptık. Endonezya turunda biz buradan gittiğimizde birçok bölgede, bunun da farkına varın, sadece bu Java adası değil, Endonezya'nın Bali hariç birçok yeri aynı. Mesela alkolün yasak olduğunu bilin. Veya evli olmasanız, nişanlınız bile olsa yanınızda, eğer evlilik belgeniz yoksa birçoğu aynı otele almıyor. Alan oteller de bir nevi gizli alıyor. Yani aslında illegal bir iş yapmış oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Alkol konusunda kesinlikle marketlerde satılmıyor. Bazı barlarda satılıyor. Bu barlara gittiğiniz zaman da sadece bira satılıyor. Şimdi sen dediğin zaman farklı bir içki, daha sert bir içki istersen, işte diyelim ki vodka, viski istedin. Bunu bildiğim böyle gizli getiriyorlar çantanın içinde, işte oradan böyle yasa dışı işlere bulaşıyormuşsun gibi oluyor. Ya istediğin böyle bir alkol, yani düşünsene. Yani bilmiyorum, çok tuhaf. Yani ya yasaktır veya değildir. Yasak tam değil, legal de değil. Yani böyle ortada kalmış. Ya bu şekilde bilmiyorum ama oraların gelişmesi çok zor. Dediğim üzere yani alkol yasak, o yasak, bu yasak, yani değişik. Bana göre değil. Ben asla ve asla Java adasının hiçbir yerinde yaşayamam. Sadece Java adası değil. Genel olarak da Endonezya'nın birçok yerinde ben yaşayamam. Bu Jakarta dahil. Jakarta da öyle. Yasak yani. Barlarda var, işte o var, bu var falan. Her gün alkol içtiğimden değil ama bu özgürlüğün kısıtlanması bence hoş bir şey değil. Yoksa ben her gün alkol içen bir adam değilim. Benim için bir önemi de yok. Ama bu kısıtlamalar, böyle ne bileyim, hani bu gizli işler gibi böyle bir anda şeylere bulaşıyorsun. Bu benim hoşuma gitmedi açıkçası. Endonezya turundan pek böyle zevk almadık. Şöyle, giderken çok güzel manzaralar vardı. Bazı köylerde işte insanlar çok güler yüzlüydü. Ama Surabaya'da o kalabalığın verdiği stres mi desem, yani insanlar buradaki gibi gülmüyor. Yani
Bana göre değil, açık konuşayım. Yani ben her zaman size karşı samimi ve dürüst konuşan bir içerik üreticisiyim. O yüzden de şimdi aynısını yapıyorum. Ne gördüysem, ne hissettiysem o şekilde. Peki bu ayaklanma konusu neydi ve ne kadar sürdü, neler oldu? Hala devam ediyor mu? Bunun hakkında bilgi vereyim. Bu total 3 gün sürdü. Milletvekillerin 3.000 dolar maaş alırken işte normal işçilerin sadece 300 dolar almasını protesto ediyor gençler. Bu ilk etapta böyle bir ayaklanma değil, küçük çaplı protesto. Daha sonra isteyerek ve istemeyerek bilmiyorum, bir tane polis aracı bir tane protestocuyu yanlışlıkla eziyor. Ve hayatını kaybediyor bu kişi. Daha sonra bu ülkeye yayılıyor. Yani ülke genelinde Grab çalışanıymış galiba. Yani kurye, motorlu kurye. Bu motorlu kurye hayatını kaybedince bu Endonezya geneline yayılıyor ve birçok yerde protestolar oluyor. Bali Denpasar'da da protesto bir gün oluyor. Orada da şöyle bir şey var. Java adasından ve diğer adalardan gelip burada yapmışlar. Bu protestolar ciddi anlamda büyük şehirlere yayıldı, küçük şehirlere yayıldı derken Bali Denpasar'da da görüldü. Ancak şöyle bir şey var. Polisin açıklaması diyor ki bu Java adasından ve diğer adalardan gelen protestocular. Yani buradan değil aslında. Bali çünkü pek böyle şeylere, politik şeylere pek girmiyor. Burada da bir gün sonra hemen kontrol altına alınıyor. Çünkü bu biraz daha eylem tarzı. Hani böyle nasıl diyeyim, molotof var, işin içinde yaralama var. Böyle şey olduğu için polis buna ciddi anlamda müdahale ediyor. Burada hiçbir şekilde şu anda protesto yok. Bali'de sadece bir gün sürdü. Diğer büyük şehirlerde 3 gün sürdü. Oralarda da şu anda hiçbir şekilde protesto yok. Zaten milletvekillerin daha fazla maaş alma konusunda geri çekildi. Bu sebepten dolayı da bütün protestolar durdu ve bitti. Gelelim sel felaketine. Gece bir anda sağanak yağış başlıyor. Bu sağanak yağış hiçbir şekilde hızını kaybetmeden sabaha kadar devam ediyor. Sabaha kadar devam edince ama anormal bir yağış, yani bayağı bir yağmur oluyor. Orada Denpasar bölgesinde özellikle Ubud'un çevresinde birkaç bölgede, özellikle de Legian, Kuta, havalimanı çevresi, Bali Mall Galleria, buraların çevresinde ciddi anlamda sel felaketi oluşuyor. Dereler taşıyor. Ve maalesef dün yapılan açıklamada 16 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç binanın yıkıldığı, birçok araç ve motorun da zarar gördüğü bir gerçeği var. Ve sel felaketin de olduğu bölgeler hep betonlaşmış bölgeler özellikle. Yani eğer doğayı mahvedersen, doğayı yok edersen işte insanlığın başına hep bu yüzden bir şeyler geliyor. Ama biz bir Reels paylaştım ben. Instagram'da takip ediyorsanız veya takip edebilirsiniz isterseniz. Oradan her gün story paylaşıyorum. Paylaştığımda çok saçma yorumlar da gördüm maalesef. Buna sevinen de var. Efendim işte o Türklerin nazarı değmiştir. Orayı siz yaptın. Çok saçma sapan. İşte bakın gördünüz mü Bali, bak işte Bali dediğiniz yer böyle bir şey. İşte altyapı yok. Ya yani şöyle söyleyeyim, bak burayı koruduğumdan değil de ama şöyle bir şey var. Çok gelişmiş altyapısı olan büyük şehirlerde bile, Almanya, Amerika, büyük ülkelerde bile bu sel felaketleri zaman zaman görülüyor. Ve buraya yağan bu yağmur başka bir yere yağsaydı çok daha fena olurdu, ben size söyleyeyim. Ya onu da söyleyeyim çünkü anormal bir yağış değil ve şu anda yağmur sezonu da değil. Sürpriz oldu yani, anında bu yağmurlar öyle şiddetli oldu ki ve hiç durmadan devam edince sabaha kadar dereler taştı ve böyle bir durum buraya meydana geldi. Ama buranın altyapısı illaki eksikler vardır. Ama altyapı yok ki, yok ne bir bu kadar yağmur yağıyor. Nereye gidiyor o yani? İlk defa böyle bir şey oldu. Ben 6 yıldır buradayım. İlk defa böyle bir şey oldu. Ve gelişmiş şehirlerde bile böyle şeyler olabiliyor. Daha önce Türkiye'de de oldu. Efendime söyleyeyim Almanya'da da oldu. Amerika'da da oluyor. Yani olabiliyor böyle şeyler. Çünkü normal kapasitenin üstünde eğer bir yağmur yağarsa, olağanüstü bir durum olursa tabii ki olabilir. Ve tabii ki kalbi güzel, iyi insanlar da çok ama çok var. Mesajlar yazdılar, desteklerini yazdılar. Hal ve hatırımızı sordular. Bunlar çok önemliydi. Bunun için de çok teşekkür ederim gerçekten.
Şu anda her şey sakin ve normal. Şimdi bu bir gün sürdü. Daha sonra ayın 12'si, 13'ü, 14'ü temizlikle geçti. Yani o zarar gören araçlar toparlandı. İşte yıkılan ağaç varsa onlar toparlandı. İşte temizlikler yapıldı bu tarzda. Ve hava gayet güzel devam etti. Çok ilginç. Hiçbir başka yağmur veya ne bileyim sel gibi bir durum olmadı. Şu anda Bali'ye gelecek kişiler varsa, çünkü çok mesaj geldi. Biz geleceğiz, acaba devam ediyor mu veya sorun var mı? Şu anda hiçbir sorun yok. Dediğim üzere şu anda yağmur sezonu bile değil ve yağmur sezonunda bile böyle bir şeyler olmuyor. Bu olağanüstü bir durumdu. Böyle bir şey oldu. Bilginiz olsun. Sel felaketi Kuta bölgesi çok etkilenmiş. Denpazar'ın birçok bölgesi çok etkilendi. Ubud'da bazı dereye yakın bölgeler selde kalmış. Onun dışında benim yaşadığım Singaraja bölgesinde hiç olmadı. Öyle söyleyeyim. Yani Bali genelinde olmadı. Bu sadece Denpazar ve biraz yukarıya doğru Ubud'un çevresi oldu. Bunun dışında başka bir yerde olmadı. Ama bu olan yerlerde de o kadar şiddetli bir sel oldu ki bazı evler yıkıldı, yani o derece. Gerçekten. Ve 16 kişi de tabii hayatını kaybetmesi de ayrı bir üzücü. Yani umarım bir daha böyle bir şeyler olmaz. Ama dediğim üzere şu anda hiçbir problem yok. Gelecek kişiler de gönül ferahlığıyla gelebilir. Tatile gelecekler için de kısaca şunu da söyleyeyim. Bu benden size, beni seven ve yakın gören, kendini gören insanlara böyle bir hediyem gibi olsun. Şimdi geldiğiniz zaman bakın, böyle klasik bulduğunuz böyle yani bilinen yerlere gitmeyin. Kuta, Seminyak, işte ne bileyim hani böyle kalabalık yerlere değil. Şu anda çok güzel yerler yapılıyor. Amet bölgesinde, Ubud'un yukarıları, işte bu Handara Gate kapısının oralar çok daha sakin, trafik yok. Böyle yerleri keşfetmeye bakın. Yoksa şu anda her gelen, tamam mı, yani Bali'den memnun kalmıyor. Neden? Çünkü trafik çok, efendim kalabalık, betonlaşmış. Ben her zaman söylüyorum videolarımda. Artık şu klasik Bali'den çıkın, o betonlaşmış Bali'den çıkın. O kadar güzel yerler var ki biraz araştırma yapın sadece. Oralarda kalırsanız emin olun Bali tatiliniz çok daha güzel geçecektir. Benden söylemesi, bu da benden size böyle bir tavsiye olsun. Tekrardan Bali'deyim, evimdeyim ve buradan videolar gelmeye devam edecek. Umarım siz de beğenerek, yorum yaparak bana destek olursunuz. Ben de size çok güzel videolar hazırlamaya devam ederim. Bu video buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Bali Adası'ndan selamlar ve sevgiler. Onu derler biz bekler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzeller.